Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün yine sizlere çok pratik ve bir o kadar da lezzetli kahvaltılık tariflerime bir yenisini daha ekledim. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle yoğurma kabına 2 adet yumurta alıyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1,5 çay kaşığı tuz ilave ederek bu üçlüyü iyice çırpıyorum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. 1 paket kuru maya ekliyorum. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle sıvı malzemeleri iyice çırpıyorum. Mayam biraz eriyinceye kadar. Daha sonra unu ilave ediyorum. 3 su bardağı un kullanıyorum. Kesinlikle daha fazla un eklemesi yapmayın. Önce bir bakın kıvamını, daha sonra un ekleyin arkadaşlar. Siz öncesinde 2,5 su bardağı un ekleyerek kontrollü bir şekilde 3 bardağa çıkartabilirsiniz. Çünkü yumurtanın büyüklüğü gerçekten çok etki ediyor. Lütfen dikkatli eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü içerisine sebzeleri de ilave edeceğimiz için çok da aşırı koyu olmaması gerekiyor. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kek kıvamından çok az daha sıvık. Üzerine streçle örtüyorum. Daha sonra 30 ila 45 dakika arası mayalandırmayı bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de sebzelerini kıyıyorum. Bir tutam maydanoz kıyacağım. Maydanozları ince ince kıymayı özen gösterelim. Çünkü hazırlayacak olduğumuz kahvaltımız çok çabuk pişen bir kahvaltılık. İçerisinde mutlaka pişmesi gerekiyor. 3 tane yeşil sivri biber kullanıyorum. Tatlı. Gördüğünüz şekilde kıyıyorum biberleri. Dediğim gibi gerçekten çok ince kıymanız gerekiyor sebzelerini. İnanın çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Bir tane kapya biberi kullanacağım. Aynen bu şekilde incecik kıymaya devam ediyorum. Sizleri çok uzatmamak için sadece kıyma şeklini bir kereliğini göstererek bu şekilde bütün sebzelerimi kıyıyorum. 3 tane taze soğan kullanıyorum. Taze soğan da tarifimize o kadar güzel bir lezzet katıyor ki mutlaka taze soğanı içerisinden çıkartmanızı önermiyorum. Bir tane bütün domates kullanabilirsiniz. Evde kalmadığı için ben çeri domatesi kullandım. Şöyle 4-5 tane kadar. Domates içinde sulandırmıyor mu diye bir soru gelebilir. Kesinlikle sulandırmıyor arkadaşlar. Suyunu zaten içerisine kesinlikle eklemeyin. Bir tane patatesi rendeliyorum. Patatesi mutlaka rendeleyerek kullanın. Daha sonra suyunu sıkarak hamurun içerisine ekleyin arkadaşlar. Mutlaka patatesin suyunu sıkmanızı tavsiye ederim. Hamurum mayalandı. Köpük köpük oldu. Maşallah. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Üzerine streci alıyorum. Kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Bakar mısınız? Çok güzel bir hamurumuz oldu. Şöyle köpük köpük harika oldu gerçekten. Biraz şöyle karıştırıyorum. Fazla hamuru mayasını söndürmeden çok az karıştırıyorum. Daha sonra bütün sebzeleri içerisine ilave ediyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak
Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı her birinize çok teşekkür ediyorum. Biraz pul biber ve karabiber ekleyerek harcımı karıştırdım ve tavayı alıyorum. Tavaya şöyle 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, sıvı yağ ekledim ve 1,5 kepçe kadar harcımı tavaya alıyorum. Kesinlikle yaydırarak bu şekilde harcınızı düzeltin. Çok kalın bir hamur olmasın. 1,5 ya da 2 kepçe kadar kullanmanızı öneriyorum. Mayalı bir hamur olduğu için çok fazla koyarsanız çok kalın olur. Kapağını kapatarak pişirdim. Gördüğünüz gibi üzeri göz göz oldu. Şöyle tavayı sallayarak pişirmenizi öneriyorum. Çünkü her yeri o şekilde daha güzel çıtır çıtır pişecektir. Altını kontrol ediyorum ve artık çeviriyorum. Çevirirken de mutlaka tavaya yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü içinde yağ kullanmadık arkadaşlar. Tavada pişerken yağ kullanalım kesinlikle. Şöyle gördüğünüz gibi bakın o kadar güzel oldu ki gerçekten çok güzel oldu. Harika bir şekilde kızardı. Servise alıyorum. Tekrar tavayı ocağa alarak diğer harcımı da aynı şekilde kepçeyle alıp tavaya boşaltıyorum. Hem çok pratik, çayınız demini alıncaya kadar hazırlayabileceğiniz, pişirebileceğiniz bir tarif, hem de çok besleyici bir tarif gerçekten. İçinde sebze, yumurta, süt hepsi bir arada muhteşem bir sabah kahvaltısı hazırlayabilirsiniz. Ayrıca öğle atıştırmalıklarınızda da tüketebilirsiniz. Yani günün her öğünü yiyebileceğiniz muhteşem bir tarif verdim bugün sizlere. Umarım sıkılmadan videomu izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını ve ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza küçücük bir soru işareti takılırsa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Beni Instagram adresimden de takibe alarak oradan da destekleyebilirsiniz. Açıklama bölümünün linkini ekleyeceğim. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Filiz'in sunumlar 11 sayfası. Sonuncuyu da tavaya aldım. Onu da pişiriyorum ve artık kahvaltılığımız servise hazır. Evet, yumuşacık, pamuk gibi, misler gibi oldu. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstereceğim. İnanın gözleme niyetine yiyebileceğiniz, hatta ondan daha da lezzetli olan bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Eğer denerseniz yorumlarda görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Hepinizi çok teşekkür ederim. Evet. Şöyle sizleri bir de bu şekilde göstermek istiyorum. Bakın ne kadar yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. Bütün sebzelerimiz içerisinde gayet güzel pişti. Aklınıza hiç soru işareti kalmasın. Tekrar bir tane daha gösteriyorum. Ve artık siz videomu izlerken ben de veda edeyim. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.